Tamam, kayıt başladığına göre. Hocalarım merhabalar. Değerli arkadaşlar merhabalar. Öncelikle ben sizlerle bu buluşmaları sağladıkları için hocalarıma teşekkür ediyorum. Gayet aktif bir şekilde çalışıyorlar. Ee, Ben hep böyle araştırma odaklı bir insan oldum ama benim lisede, ortaokulda böyle bir şansım olmadı açıkçası. Yönlendiren de kimse olmadı. Hayat bana biraz daha lisans ve sonrası yani üniversite sonrasında bu anlamda iyi davrandı. 2012 yılında ben Erciyes Üniversitesi Beslenme Diyetetiğe başladım. 2017'de de mezun oldum. Mezun olduktan sonra da 2018'de yine Erciyes Üniversitesi'ndeki kök hücre bilimlerinde bütünleşik doktora programı yani yüksek lisans artı doktora yapabildiğiniz programlar var. Öyle bir programa başladım. Biraz daha hücre kültürü, genetik bu tarz şeyler biraz ilgimi çektiği için böyle bir alanda doktora yapmak istedim. Erciyes'te güzel bir kurumumuz var. Açık bir laboratuvarımız var Genkök. Muhakkak oralara da gezi yapmanızı tavsiye ederim. İlgisi olan öğrenciler için çok ufuk açıcı bir alan oluyor. Birçok özellikle lise gruplarının da çok sık gelip gittiklerini de biliyorum yani. Bir fırsatınız olursa orayı da görmenizi tavsiye ederim. 2019 yılından beridir de aynı zamanda Hacı Yazgan Üniversitesi'nde de beslenme bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Hem öyle bir alanda olup hem kendi lisans alanımdan da araştırma görevlisi olunca da bir takım şeyleri birleştirip o şekilde çalışabilme şansım oldu. Eda Hocamlar da böyle bir sunum geçen sene istemişlerdi. Bu sene üstüne çok az bir şeyler koyup bir güncelleyip tekrar konuşmak istedim. Gıda katkı maddelerinden bahsedeceğiz. Maalesef beslenme çok geniş bir alan. Çok geniş bir alan olduğu için de bilgi kirliliğinin çok yoğun olduğu bir alan. Durum böyleyken de birazcık da oraya bilgiye ulaşmak zor oluyor. Bu açıdan da böyle bir konuyu seçip üstüne çalışmanız, proje yapmanız bana çok olumlu geldi. Ellerinize sağlık diyorum. Şimdi diğer sunumlarda hocaların beslenmeden falan bahsettikleri için ben direkt gıda katkı maddelerinden giriyordum ama siz önce bir beslenme tanımı yapmam gerekiyor. Şimdi bireyin büyüme, gelişme ve metabolik faaliyetlerini optimum şekilde sürdürebilme. Biz buna homeostaz istiyoruz. Yani herhangi bir yaşta, herhangi bir cinsiyette, herhangi bir bireyin vücudunda optimum olarak ne olması gerekiyorsa, sağlıklı olarak ne olması gerekiyorsa bu süreçlerin uygun şekilde sürdürülebilmesi için vücudun ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin ögelerini dışarıdan alıp vücutta kullanması süreçlerinin toplamı. Dolayısıyla beslenme aslında kompleks bir süreç. Yani ağızda başlayan, sonra sindirim sistemiyle devam eden, bağırsaklardan işin kapı toplar damarıyla ve lenf sistemiyle kan dolaşımına da yansıdı. Karaciğerin dahil oldu, böbreğin dahil oldu. Hemen birçok organın işin içine girdiği kompleks bir süreç. Şimdi bu makro ve mikro besin ögeleri neler diye düşündüğümüz zaman makro besin ögelerini artık bence biyoloji derslerinizden biliyorsunuzdur. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, makro mineraller, su ve lif. POSA'yı da biz beslenmedeki yararlarından dolayı POSA olarak da alınması gerektiğinden dolayı bu makro besin ögelerinin içine dahil ettik. Bunun dışında mikro besinler dediğimizde vitaminler, mineraller ve izelementler dediğimiz yapılar. Aslında baktığınız zaman çok fazla element yokmuş gibi görünüyor. Ki bu nedenle size ufak da bir anekdot anlatacağım. Bize sık sık 2 yıllık bölümlerden dikey geçiş veya yeniden sınava girip bölüm kazanarak öğrenciler geliyor. Bir tanesi yaşlı bakım okumuş. Orada da beslenme ilkeleri diye basit bir ders almışlar. Biz dersleri de birbirine saydırmamız gerekiyor. Mesela Türkçe dersini almış birinin burada Türkçe dersini almasına gerek olmadığı için dersi sayıyoruz. Şimdi öğrenci de beslenme ilkeleri dersinin bizim beslenme ilkeleri dersimize sayılması gerektiğini istediler. Yalnız şöyle bir durum var. Biz bunu çok daha detaylı anlattığımız için hatta o derse 4-5 hoca giriyor. Çünkü çok geniş bir alan ve bizde kendi temel ders. Biz genelde onların beslenme ilkeleri dersini beslenmeye girişe yani siz bu konuya giriş düzeyinde biliyorsunuz. Böyle bir dersten muaf olun, beslenme ilkelerini yine alın diye yaklaşıyoruz. Öğrenci şöyle bir şey demişti. Ya işte karbonhidrat değil mi? Efsane değil mi? Saysak olmaz mı diye. Dolayısıyla dışarıdan baktığınızda konu çok aslında şey görünüyor, basit görünüyor. İşte karbonhidrat, protein, yağ. Onun için alalım, bunun için alalım. Konuyu bitirelim diye.
Ama durum aslında bakarsanız öyle değil. Ki baktığınız zaman birçok besin grubu da bu şekilde değerlendiriliyor. Mesela ekmekleri analiz ettikleri bir çalışma buldum size. İşte proteini şu kadar, yağ şu kadar. İşte örnek veriyorum, tam tahıllı ekmeğin proteini beyaz ekmekten daha fazla. O zaman iyidir gibi çok basit yorumlar yapma noktasına gelebiliyoruz. Fakat iş çok daha farklı. Çünkü biz bu karbonhidrat, yağ ve protein olan besin ögelerini, özellikle makro molekülleri e, vücudumuzun kullandığı formda almıyoruz. En bilinen olduğu ve en temel gıda olduğu için, çünkü her popülasyonun kendine ait bir temel tahıl ürünü vardır. Bizimki de ekmek. Ekmeğe koymak istedim. Ekmekte böyle protein formları var, fraksiyonları var. Vücudumuz bunu gluten olarak kullanmıyor ama gluten, gliadin, glutenin dediğimiz burada protein yapılar var. Zaten ekmek yaparken ekmeğin o şekilde tutması, dağılmamasını sağlayan aslında bu yapılar. Ve insanlar şunu fark etmişler. Bazı insanlar ciddi sindirim sistemi rahatsızlıkları yaşıyorlar ve bunu ekmek yiyince yaşıyorlar. Tahıl tüketince yaşıyorlar. Ve hani buradan bir hastalık tanımlanmış, çölyak. Normalde biz gluteni parçalıyor ve hani buradaki amino asitler gibi kan dolaşımını alıyor olmamıza rağmen bağırsak sistemindeyken bu gluten bazı bağışıklık sistemi hücreleri bunlara karşı bir reaksiyon geliştirdiği için bir hastalık ortaya çıkmış oluyor. İşte gluten enteropatisi diyoruz biz buna ya da çölyak diyoruz. Herkesin bildiği bir rahatsızlık ve hani iş proteinden bir öteye geçmiş oluyor. O zaman bizim artık majör protein fraksiyonlarını yani gluteni, gliadini, glutenini de incelememiz gerekiyor. Ve beslenme aynı zamanda çok da büyük bir endüstri. Çölyak ortaya çıktığı zaman biz glutensiz unlar üretelim, glutensiz ekmekler üretelim. Bu insanlar için çok çok olumlu bir gelişmedir bu arada. Şöyle düşünün. Çok erken yaşta çölyak hastalığına yakalanmış bir çocuğun eğer bu glutensiz ürünler olmasa doğum gününü kutlayıp bir ona pasta yapamazsınız. Bu çok büyük bir şey yani. O çocuk için öyle söyleyeyim. Günden güne daha fazla ürün üretiliyor. Günden güne daha fiyatları ulaşılabilir oluyor ama şimdi şöyle bir boyutu var. Çölyak prevalansı Türkiye'de %1 ila binde 3. Yani 100 kişiden birinde var. Şimdi siz bir üreticisiniz. Koskoca bir fabrika kurdunuz. Bu fabrikada gluteni undan uzaklaştırmak için belirli çalışmalar yaptınız. Kimyasallar aldınız, makineler kurdunuz, mühendisler çalıştırıyorsunuz. Ve Türkiye'deki her 100 insandan sadece birini hedefleyeceksiniz. Ya da binden 3. Tabii ki de endüstri bunu çölyak olmayan hastaları da insanlara da satmak isteyecek. Ve dolayısıyla biz dünyada glutensiz beslenmenin sağlıklı insanlar için daha sağlıklı olduğuna dair bir trendle karşılaştık. Ama bilimsel araştırmalar bugün için böyle bir durumu ortaya koymuyor. Tabii ki de glutensiz beslenmenin bir takım hastalıklarda, bir tanesi otizm, bir diğeri şizofreni gibi daha yararlı olabileceğine dair kanıtlar var. Fakat glutensiz beslenildiği için bağırsaktaki o bakteri popülasyonu, bizim mikrobiyota dediğimiz popülasyonun geri dönüşsüz olarak bozulması nedeniyle sadece glutensiz beslenme nedeniyle de ortaya çıkan hastalıklar var. Bunlara refraktör çölyak diyorlar, tipleri var. Dolayısıyla sektör böyle. Yani bir insan tamamen çölyaklı hastalara ürün geliştirmek, onları daha iyi besleyebilmek için de ürün geliştirebiliyor. Bir diğer insan ya ben bu çalışmayı yapıyorum zaten sağlıklı insana da satayım hadi çölyaksız işte glutensiz beslenme daha iyi diye bir söylenti çıkarsam çok ciddi bir sorun mu bu diye de olaya yaklaşabiliyor. Tabii ki de burada kanunlar var. Yani örneğin besinler üzerinde sağlık beyanlarını yapmak da belirli kanunlara tabidir. Sen kafana göre bu daha sağlıklı yazamazsın hiçbir şeyin üzerine. Ama öyle yapmıyorlar da sosyal medyada bu şekilde pazarlıyorlar. Dolayısıyla beslenmeye her zaman bakış açınızın bu şekilde olması lazım. Çok büyük bir pasta. Bu kadar büyük bir pasta olmasa hemen hemen bütün meslek gruplarının konuya ilgisi var. Sağlıkla ilişkili. Doktorlar da beslenmeci olmak istiyor. Eczacılar da beslenmeci olmak istiyor. Çünkü ciddi bir pasta burası bugün. Ve çok fazla faktör olduğu için de konuşması da bir hayli zor oluyor açıkçası. Bir de bunun üzerine bizim protein olmayan, karbonhidrat olmayan, vitamin olmayan, mineral olmayan ama besinlerde kullanılan bazı ögelerle karşı karşıya kalıyoruz.
Bu resmi az önce çektim. Aslında aşağıda bizim şöyle küçük mutfak gibi bir yerimiz var yani fakültede. Orada paketli bir ekmek bulup arkasını çekmek istiyordum ekmekten gittiğim için. Ama onu bulamadım. Dolayısıyla mayonez koydum. Şimdi baktığınız zaman hakikaten çok ilginç ürünler var içerisinde. Kalsiyum, disosyum ektat veya sorbik asit diye. Bunlar veya ksantan gam diye. Bunlar çeşitli amaçlarla kullanılıyorlar. Ee, Ve insanlarda çok aslına bakarsanız kaygı düzeyi oluşturabilecek bir noktaya evrildi. Bu tarz besinlerde çeşitli maddelerin, katkı maddelerinin kullanımı çok fazla var. Ve insanlar şöyle bir besin etiketinin arkasını çevirdiğinde orada 10 tane, 20 tane, 30 tane ürün görünce de haklı olarak bence şüpheye düşüyorlar. Hatta bir tane Twitter sayfası takip ediyorum ben. Sürekli A bisküvisi, B bisküvisi, C mayonezi diye paylaşıyor ve şey yazıyor. Besin mi, kimya laboratuvarı mı? Hani normal bir insanın bakış açısıyla olay bence çok da yanlış değil. Şimdi ksantangamat baktığınız zaman mısır nişastasında bir bakteri olan, ben de bunu bugün öğrendim. Bir bakteriyle fermentasyondan üretiliyormuş ve gastronomide bağlayıcı olarak kullanılıyor. Yani sizin ürününüz daha katı dursun diye. En çok da salata soslarında kullanıyorlarmış. Şimdi ben 17 mezun oldum. 5 yıldır diyetisyenim. Bir sana dese ki ksantangram zararlı mı faydalı mı nereden bileyim diyeceğim. Yani beslenme öyle bir alan çünkü. Binlerce ot var. Binlerce biyobileşen var. Ve hani konu gıda katkı maddeleri olduğunda da epey bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla hepsini böyle onun özelinde konuşmak gerekiyor. Gıda katkı maddeleri tanımı yapayım size. Üretim, işleme gibi aşamalarda koruma, stabilize etme gibi teknolojik amaçlarla gıdaya ilave edilen maddeler. Şimdi insan nüfusu üzerinde çok ciddi bir artış var 1900'lü yıllardan bugüne. Ve bu da çok artan bir besin ihtiyacını doğurdu. Ve dolayısıyla besin üretimi dünyada son birkaç yüzyılda özellikle 20. ve 19. yüzyılda çok arttı. Bu artış paralelinde bazı şeyleri getiriyor. Sen çok üretiyorsan rafa koyman gerekiyor. O rafta belirli bir kalitede olması gerekiyor. Artık günümüzde insanlar farklı ürünler talep edebiliyorlar. Örnek veriyorum. Birisi diyor ki ben beyaz ekmek yemek istemiyorum. Sen bana kinoalı ekmek yap. Kara buğdaylı ekmek yap. Beyaz undaki tipik gluteni sağlayamadığınız zamanki başka mesela örnek veriyorum. Çavdar ununda, yulaf ununda bu şekilde bir gluten oluşturamıyorsunuz. O ekmek tutmuyor, dağılıyor. O fonksiyonunu oluşturabilmek için o ekmeğin muhakkak bir şeyler kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla amaç aslına bakarsanız çoğu zaman o besinin stabilizasyonu sağlamaktır. Şimdi ve bu amaçla kullanılan çok fazla şey var. Daha doğrusu farklı amaçlarla kullanılan çok fazla şey var. Bugün 1500'ün üzerinde gıda katkı maddesinden söz ediyoruz. Avrupa Birliği'nde satılan gıdaları 1980'den beridir tam içerik etiketlemesine sahip olarak görmek istiyor. Yani sen bir yufka satıyorsan bu yufkanın içinde tam olarak ne olduğunu yazman gerekiyor. Ben su koydum, un koydum, tuz koydum, bu efendim yumurta koydum, orada bitti. Avrupa Birliği bunu istemiyor. Çünkü şundan farkında, sen sadece 3 kalemle, 4 kalemle ürettiğin yufka rafta bir hafta, bir ay durmuyor. Seninki duruyor. Demek ki onun içinde bir şey var. Ve bunu beyan et istiyor. E-kodları vermişler. E100'den başlıyor, 1500'ün üzerine doğru gidiyor. Muhtemelen de her yıl bunun üzerine bir tane, iki tane yenileri keşfedildikçe, yenileri kullanmaya başlandıkça veya geliştirildikçe, örnek veriyorum. X maddesinin daha iyisini sentezledikçe bir üstüne çıkabiliyorlar. Burada size direkt E100'den, hani ilkinden başlayanları koydum. Fakat ilk 3-5 tanesinin bile içerisinde çeşitlilik çok fazla. Şimdi E100'e baktığınız zaman kurkumin. Kurkumin bizim faydalarının olduğunu bildiğimiz birçok alanda, kanserde dahil çalışılan bir biyobileşen, bir besin maddesi. Ve açıkçası bir üründe kurkuminin kullanımının kesinlikle bir problem olacağını düşünmüyoruz. Ki burada da gördüğünüz gibi diyor ki doğal olarak oluşturulan bir turuncu sarı renk. Yani bu E100 ile E120 aslında bunlar tamamen renk için kullanılan ajanlar. Bir sonrakine geliyorum.
Riboflavin. Riboflavin zaten bir vitamin arkadaşlar. B2 vitamini. Dolayısıyla bunun da bir problem olduğunu düşünüyorum. Ama E102'ye geldiğim zaman karşıma tartazin çıkıyor. Bu da tamamen kurkuminle aynı amaçla kullanılıyor. Sarıya turuncuya boyayayım. Ama tartazinle PubMed'e yazdığınız, yani bizim sağlık literatüründeki bilimsel araştırmaların bulunduğu alana yazdığınız zaman tartazinin sağlık üzerine bazı zararların olduğuna dair yayınlarla karşılaşabiliyorsunuz. Veya bu E120'ye geldiğiniz zaman kokineal, karmin diye de bilinir. Parlak bir kırmızı renk veren bir şeydir. Latin Amerika'da üretilen bu kokineal böcek kabuğundan üretiliyor. Doğrudan da zaten adını o kokineal böceğinden almış durumda. Şimdi sağlık zararı olmayabilir ama biz kültürel olarak, dini olarak böcek yemek isteyen bir toplum değiliz. Ki açıkçası burada e, böyle biraz daha merdiven altı işletmelerde çok ucuza satılan bazı pastırma sucukların da gereksiz parlak kırmızı bir rengi var. Ben kimseyi de suçlamak istemiyorum ama bu kokinealin pastırma sucuklarda burada kullanılabiliyor olduğunu da özellikle bilinmeyen merdiven altı işletmelerde düşünüyorum yani. Yani konu aslında bizim için her zaman sağlık da değil. Ve tamamen size şuradan 4-5 tane renklendirmek için kullanılan ürünü anlattım. Hepsi birbirinden çok farklı. Biri vitamin, biri biyoktif bileşen. Kimisi çok hakikaten sağlık üzerine iyi. Kimisinin sağlık zararı var. Kimisi tamamen böcekten geldiği için biz bunu beslenmemizde istemiyoruz gibi birçok boyutu var. Zaten Avrupa Birliği de bu sınıflamaları yaparken belirli kategorilere ayırmış. E100 ile 199 arasında renklendiriciler demiş. 200'den sonrasında koruyucular demiş. Antioksidanlar demiş. Kıvam arttırıcılar demiş. Şimdi buraya baktığınız zaman büyük oranda bu E kodu sınıflamalarının organolepti ile alakalı olduğunu biliyorsunuz. Organolepti ne demek? Organolepti bizim bir besinden aldığımız bütün doyusal özellikler. Yani onun görebildiğimiz rengi, dilimizde tattığımız tadı, kokusu, dokunduğumuzdaki elimize gelen hissiyat, ki bu son zamanlarda çok yükseliyor. Ben sosyal medyada dikkat ediyorum. Kore mutfağı çok ilerlemiş durumda. Böyle daha yastık gibi basınca geri gelen böyle daha yumuşak kekler falan yapıyorlar ve hani orada da tamamen aslında insanlar o kekin lezzetini değil de, çünkü standart bir kekten lezzetinin çok farklı olduğunu düşünmüyorum içine konulduğu şeylerden ötürü. Tamamen öyle yumuşak olmasını, kıvamlı olmasını seviyorlar. Ve buradaki çoğu kodlamada besinlerde kullanılan çoğu gıda katkı maddesi de aslında organoleptiği korumaya yönelik. Ki her zaman besinlerle alakalı şöyle de bir şey aklınızda olsun. Bir besinin son kullanma tarihine kadar bütün organoleptik özelliklerini koruyor olması gerekir. Diyelim ki bir yoğurt. Yoğurdun üzerinde bugün aldığınız bir ay sonrasına kadar bir son kullanma tarihi var. O yoğurdun bir ay sonrasına kadar mikrobiyolojik olarak bozulmasa dahi, yani küflenmese dahi o beyaz rengini, o kıvamını tutması lazım. Mesela durduğu yerde çok sulanırsa ya da pütür pütür olursa o yoğurdu sizin sağlığınızı riske atmayacak, hatta tadını değiştirmeyecek dahi olsa tüketmek istemeyeceksiniz. Dolayısıyla gıda katkı maddelerindeki yoğun kullanımın sebebi bu. Organoleptiği raf ömrü boyunca korumak. Şimdi tabii çok fazla madde var dedim. 1500, 1600'ün üzerinde. İsteyen istediğini katabilir mi? Hayır. Bu konuda yönetmelik var. Bu konuda mevzuat var. Biz Türkiye olarak şanslıyız. Bu mevzuat bizim gıdalarımızda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzim ve gıda aroma vericilerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin kullanım koşullarını. Yani tek tek her bir gıda katkı maddesi için kullanım koşulu belirlemiş. Her bir gıda için de bunu belirlemiş. Mesela diyor ki sen diyor sarı renk kullanıyorsan beta karoten, mesela A vitamininin öncülü çok sarı renk için kullanılan bir gıda katkı maddesidir. Kullanabilirsin. Ama örneğin sen bunu beyaz bir sana yağını sarıya boyayıp tereyağı gibi satmak için kullanma diyor. Bu yönetmenin detaylarını okuduğunuz zaman bu tarz şeylerle her bir ayrı gıda katkı maddesi ve besin için karşılaşıyorsunuz. Bu yönetmenin dışında da her bir besine ait ayrı tebliğler de var. Mesela zeytin tebliği var, süt tebliği var, yağ tebliği var. Onlarda da bu tarz regülasyonlar var.
Ve nasıl etiketleyeceğiz? Sen bunu koydun ama ne kadar yazacaksın? Gram mı belirteceksin? E-kodu olarak mı yazacaksın? Bunları tamamen söyle diyor. Dikkat ederseniz bu yönetmelik 2008 yılındaki belirli bir sayıdaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tüzüğüne paralel olarak. Yani biz bu gıda katkı maddeleri yönetmeliğini hazırlarken sadece Türkiye'deki bilim insanlarının çabalarıyla değil, aslında Avrupa Birliği'ndeki bu konudaki komisyonun oturup bütün gıda katkı maddelerini, bütün besinler için tek yıllar içinde incelediği bir süreç ortaya çıkarılmış ve biz bu tüzüğe paralel olarak gidiyoruz. Ve bu yönetmelik ve tebliğleri de incelerseniz çoğu yerde de Avrupa Birliği Parlamentosu'nun bu tüzüklerine atıf yapılır. Biz buradaki duruma binaen Türkiye'de de böyle yapmaya karar verdik gibi. Ve burada ne yapıyorlar? İki türlü diyor. Ya diyor belirlenmemiş miktar. Mesela istediğin kadar ekleyebileceğin gıda katkısı maddesi de var. Ben bunu diyor kuantum satis olarak belirtirim. Ne kadar koyacaksın? İyi üretim uygulamalarına göre yapacaksın. İyi üretim uygulamaları ne? Çiftlikten tabağa kadar bütün aşamalarda ürünün üretimi üzerine çalışılması, hassasiyetle çalışılması ve bütün aşamaların tek tek kontrol edilmesi. Yani sen bir tarlada diyelim ki domates üretiyorsun. Senin toprağını da analiz edeceksin. Senin suyuna da bakacaksın. Herhangi bir sağlık riski var mı? Senin aldığın fidan da önemli. Bu fidan nereden geldi? Sen domatesi ürettin. Bu esnada senin bitkine bir hastalık bulaştı mı? Domatesin temiz mi? Zirai ilaç kullandın mı? Sonra bu zirai ilacı domatesin üzerinden nasıl kaldırdın? Sonra sen bu domatesi aldın, götürdün fabrikaya. Bu süreçte doğru taşıdın mı? Bu domatesler bozuldu mu? Fabrikada domatesler, örnek veriyorum, domates suyu çıkarılmak için kullanılacak. Bu aşamada sen o domates suyunu daha iyi çıkarayım diye bir şey kullanıyor musun? Veya kullandığın makineden bir ağır metal geçişi oluyor mu? Çünkü domates asidik bir gıda. O domates suyunu sonra şişeledin. Şişelediğin ürün, şişeleme ürünün bunun için uygun mu? Son kullanma tarihine kadar o domates suyu bütün organoleptik özelliklerini koruyor mu? Bozuluyor mu? Tabağa gelene kadar çiftlikten tabağa veya tarladan tabağa gelene kadar bütün süreçlerin denetimli olmasını gösteren bir süreç. Ve hedeflenen amacı sağlamak için gerekli olan miktardan daha yüksek olmayan bir miktarda. Bu da önemli. Sen sarı bir renk vermek için kilogramına 1 gram atman yetiyorsa 2 gram atma diyor. Ve tüketiciyi yanıltmayacak şekilde. Az önce söylediğim şeye tekrar dönüyorum. Sen beyaz, tereyağı olmayan bir şeyi sarıya boyayıp tereyağıymış gibi yapma diyor. Ve bu konudaki regülasyonlarımız inanın iyi. Yani özetlersem yönetmelik her gıda katkı maddesinin ne şekilde, ne kadar kullanılıp nasıl etikete yansıtılacağını belirtiyor arkadaşlar. Ama maalesef bu konuda ciddi bir bilgi kirliliği var. Yani gıda katkı maddeleri diye böyle haberleri aratınca inanılmaz bir şey görmedim. Umursanmayan etiket ölüm seçiyor diyor. Hangi gıda katkı maddesi? Hangi yasal düzenlemeyi aşıyor da insan sağlığını tehdit ediyor? Bu aslında bakarsanız yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir hakarettir yani. Senin yönetmeliğin var, tebliğin var ama bunu aşıyorlar, istediklerini koyuyorlar, ölüm saçıyorlar. Bir de tabir çok sert yani. Hani alerji yapmıyorlar. İşte rahatsız etmiyor. Ölüm saçıyorlar direkt. Ve basın gerçekten dedim ya, beslenme çok büyük bir hasta. Buradan medyada üstüne düşeni almak istiyor. Ve maalesef böyle uygun olmayan başlıklar da atabiliyorlar. Şimdi bir kere zaten gıda katkı maddelerini tek bir başlık altında toplayıp genel bir kanı oluşturmak oldukça yanlış bir tutum. Çünkü ben size özel bir bölgesini seçmeme rağmen direkt E100'den E122'ye kadar sıralanan neler var diye baktım. Oradan 4-5 tanesini koydum. Birbirleriyle ne kadar alakasız. Hepsi renk verici olarak kullanılıyordu ama ne kadar alakasız. Bir diğer husus da şu. Konu her zaman sağlık olmayabilir. Bakın size solda bir tane çilekli süt, sağda da bir tane çilek aromalı süt koydum. Sağdaki ürünün yani şunun içinde çilek bulunmuyor. Burada hocalarım da var, çocuklar da olduğunu tahmin ediyorum. Ben bekarım ama şimdi reyonun önüne götürdüğünüz zaman
Çilekli sütün üzerinde bir tane çilek var. Üstünde çilekli süt yazıyor. Beyaz, sade bir kutu. Diğerinde çocuğun televizyonda gördüğü kahraman var. Reklamı daha bol. Çocuk tabii ki de bunu tercih edecek. Hani bu aromalarla siz çilekli süt fiyatına, ki bu ürünlerin fiyatlarının birbirine çok yakın olduğunu da ben biliyorum. Çünkü bu genelde böyledir. Aynı şey kaşarla tost peyniri. Mesela tost peyniri kaşar değildir. Ama baktığınız zaman 2 lira 3 lira bir fark olur. Adam sana kaşar olmayan bir şey satıyor. Burada da adam sana aromalı, karlılığının daha yüksek olduğu bir ürün satıyor. Ve bu arada süt tebliğinde der ki sen meyveli süt yapmıyorsan üstüne meyve resmi koyamazsın. Üstüne meyve resmi koymuyor ama pembeye boyuyor, kahraman koyuyor, üründe şeyler yapıyor. Hani çocuk bunu alsın diye elinden geleni yapıyor. Çünkü bundan daha çok kâr ediyor. Dolayısıyla gıda katkı maddelerine lütfen sadece sağlık açısından bakmayın. Yine besinden besine de çok fark var. Hatta aynı besin içinde farklar olabilir. Mesela ekmek yapımında da çeşitli amaçlarıyla gıda katkı maddeleri kullanılır. En bilineni mesela agarlar vardır. Beyazlatmak için kullanırlar ekmeği ve kullanımı yasaktır. Ama ekmeklerde gıda katkı maddesi kullanımı fırınlar için yasaklıyken, yani sen günlük ekmek çıkarıyorsan kullanamıyorsun, paketli ekmek de kullanıyorsun. Neden? Çünkü aynı şey. Raf ömrü söz konusu. Bu ekmek aynı günde tüketilecek ve sen agar kullanırsan daha beyaz bir ekmek üreteyim derken insan sağlığını durduk yere riske atmış oluyorsun. Ama diğer adam paketli bir ekmek ürettiği için o ekmeğin belirli bir raf ömrünü sağlaması gerekiyor ve bunun da tabii kuralları var. Örnek veriyorum, ona da beyazlatma için agar kullanabilirsin demiyor zaten. Ama başka gıda katkı maddeleri kullanmalarına izin verebiliyorlar. Aynı şeyi tekrarlayacağım. Organoleptik özellikleri raf ömrü boyunca korumamız lazım. Şimdi tüm bunları anlatınca bilgiye ulaşmada da bazı temel sorunlar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir kere besine özgü farklılıklar var. Ne yaparsak yapalım. Ekmek için ayrı bir şey konuşmamız lazım. Süt için ayrı bir şey konuşmamız lazım. Paketli gıda için ayrı bir şey konuşmamız lazım. Her gıda katkı maddesini ayrıca değerlendirmek lazım. 1500-1600 tane gıda katkı maddesi var diyorum. Bu ne kadar mümkün? Tamam, şanslıyız, yasayla düzenleniyor ama her bir insanın kendi başına gıda katkı maddelerini tek tek düşünmesi, ben şunu olanı tüketeyim, bu olanı tüketmeyeyim demesi çok mümkün değil. Bu nedenle yapacak bir şeyimiz yok gibi açıkçası. Hepsine, tamamen hepsini anlamak konusunda. Konuyla ilgili mevzuatlarımız var ama burada açıklar da olabilir. Velev ki açıklar olmasın. Denetim çok büyük bir problem. Ben lisanstayken gıda mühendisliği hocam, o hoca kendisi bir süre Amerika'da, bir süre Katar'da kalmış. Çok da işinde iyi bir hanımefendiydi. Amerika'dan Türkiye'ye geldiğinde yufkalar dikkatini çekmiş. Rafta uzun süre bozulmuyor bu yufkalar diye. Sonra bir tane öğrencisi buradan gıda mühendisliğinden bir yufka fabrikasında işe girmiş. Hocasıyla konuşmaya gelmiş. Demiş ki hocam, demiş, işte firma sahibi bana bile içinde ne olduğunu söylemediği 1 litrelik bir ürünü 100 litre yufka üretirken içine katıyor. Bak, gıda mühendisi bilmiyor içine ne girdiğini. Şimdi bu adam denetilmiyor ki bunu yapabiliyor. O yufkayı rafa koyduğunda da o yufkalar bir güzel bozulmuyorlar. Sonra da arkayı siz etiketi çeviriyorsunuz. O un var, su var. Bir şey yokmuş diyorsunuz. Tabii ki de denetimden kaçaklar oluyordur. Öte yandan gıda katkı maddeleri bu kadar çok oldukları için ve takibi de zor olduğu için araştırma ile ilgili zorlukları da var. Bizim bir şey iyi, kötü diyebilmemiz için bilimsel araştırmalar yapmamız lazım arkadaşlar ve bu araştırmaların güç düzeyleri var. En tabanda vaka raporları var. Bu vaka raporlarını Cem Yılmaz şöyle de söylüyor. Kaynımda vardı. Bu tamamen odur ve maalesef halk arasında da bilgi en çok böyle yayılır. İşte benim çocuk şunu tüketti, sonra kızardı. Vaka raporu bak. En zayıf bilgi burası. Daha sonra hayvan deneyi ve in vitro çalışma yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Alerji çalışıyorsunuz. Belirli bir miktarda bağışıklık hücresini alıyorsunuz. Laboratuvarda petrinize koyuyorsunuz. O alerjen ögeyi, gluteni veya gıda katkı maddesinden örnek veriyorum, karmini koyuyorsunuz. Bu hücrelerde tepki oluştu mu? Bu ikinci basamak.
Daha sonra kesitsel çalışmalar yapmanız lazım. Kesitsel çalışma durum saptama demek. Ben geliyorum, örnek veriyorum. Burada 3 okul, 5 okul mu var? Bu okulların hepsini tarıyorum. Bireylerin tüketimlerini alıyorum. Karmen kullanan, ki Türkiye'de çok yaygın değil de doğru bir örnek olmadı. Riboflavin diyeyim. O da vitamin, gerçi o da çok doğru bir örnek olmadı ama X gıda katkı maddesi diyeyim. X gıda katkı maddesini 1 gramın üzerinde tüketen insanları çıkarmaya çalışıyorum ki bu bile başlı başına çok zor bir iş. Çünkü ben size geldiğimde sizi ancak belki bugün görebiliyorum. Diyorum ki bana 3 günlük ne yediğini söyler misin? Ben sabah hatırlamıyorum. Kişiden 3 gün öncesini istiyorum. Ki bizim beslemede veri toplamanın böyle zorlukları vardır. Daha sonra vaka kontrol çalışmaları yapıyorsunuz. Alerjiyle gelen vakaları inceliyorsunuz. Daha sonra cohort dediğimiz çalışmalar var. Bunlar artık en güçlülere doğru gidiyorum. Cohort dediğim çalışma 10.000 kişide, 20.000 kişide, 50.000 kişide yaptığım çok uzun süre çalışmalar. Mesela Amerika'da bir Flemingen Heart Study dediğimiz bir kalp çalışması vardır. Flemingen denilen yer Talas gibi bir yer, böyle küçük gayet. Bu ilçede 60-70 yıldır giren çıkan bütün insanların beslenmelerini ve bazı özelliklerini takip ediyorlar ve kazana giren dediğimiz şekilde. Yani araştırmacı sizin evinize geliyor, yemeği pişirmenizi görüyor, ne kadar yediğinizi görüyor, öyle kayıt altına alıyor. Biz beslenmede öğrendiğimiz çoğu şeyi de o çalışmadan öğrendik. Zayıflığın daha iyi bir şey olduğunu, zeytinyağının iyi olduğunu gibi. Kohortları yapmak da çok zor. Ve kohortlarda bir kişinin ne kadar protein aldığını aşağı yukarı hesaplayabiliyorsunuz. Karbonhidrat hesaplayabiliyorsunuz ama hangi gıda katkı maddesini ne kadar tükettiğini hesaplamanız çok güç. Elimizde böyle database'ler de yok. Yani kişi diyor ki mesela ben diyor bir tane diyor çikolatalı gofret yedim diyor. Sen ben onu çikolata gofret olarak aşağı yukarı ne kadar karbonhidrat içerdiğini bilebiliyorum ama spesifik markasını bilmezsem hangi gıda katkısının ne kadar koyduğunu bilemiyorum. Bunda da bir eksiklik var. Bunun üstüne rastgele kontrollü deney çalışma dediğimiz, yani belirli insanı alıyorsunuz, onlara beslenmelerine bir şey koyuyorsunuz ve bu bir probleme yol açıyor mu ya da bu bir iyileşme yapıyor mu? Örnek veriyorum. X hastalığı için ben gluten diyetten çıkarmaya çalışıyorum. Çıkardım, faydası oldu mu olmadı mı bunu inceliyorum. Bunlar kolay şeyler değil. Özellikle bir gıda katkı maddesinin potansiyel zararını ben bu çalışma düzeninde incelemek istersem bu çok etik bir şey olmuyor ve bu tarz şeylere çok açıkçası onay da alamıyorsunuz. En tepede de bizim meta-analiz, sistemik değerleme dediğimiz araştırma tipleri var. Bunlar aşağıdaki bütün hepsinin istatistiksel yöntemlerle birleştirilip mesela E102 gıda katkı maddesi için yapılmış 1000 tane çalışmayı adam alıyor karşısına. Bunların hepsini istatistiksel yöntemle birleştirip bize bir çalışma sonucu söylüyor. Burada bile söylediği şey relatif risk skorudur. Yani şunu der. Mesela tuz için artık biz tuzun fazlasının zararlı olduğunu bildiğimiz için çok net kanıtımız vardır elimizde. Tuz için der ki günde 5 gram fazla tuz tüketen kişinin hipertansiyon olma riski 3 kat fazladır der. Hipertansiyon olur demez. Bilim maalesef böyle yavaş çalışıyor. Ve süreçler böyleyken insanların beslenmenizden şunu çıkarın, beslenmenize şunu ekleyin, şu gıda katkı maddesi kesinlikle zararlıdır, bu kanser yapar. Bunlar kesinlikle bilimsel söylem değildir. Siz televizyonda veya başka bir platformda sağlık önerisi veren bir sağlık profesyoneli, bu doktor olur, diyetisyen olur, gördüğünüzde cümlelerinin kesinliğine dikkat etmeniz lazım. Yani kişi demiyorsa ki artık bu iyice çalışıldı, meta-analizler şöyle söylüyor. Buna göre tuz tüketimi hipertansiyon için risk faktörüdür gibi çok net bilgiler de değil de işte efendim domatesi şeyden çıkarırsak, beslenmeden çıkarırsak şey olacağız, kansere daha az yakalanırız gibi kesin cümleler koruyorsa inanın o insanlar size palavra atıyorlar yani. Yani ben okudukları konusunda bu noktada da gelinmediğini bildiğim için söylüyorum. Bu nedenle biz bunları incelerken muhakkak bu işler iyice çalışılmış mı onlara bakmamız gerekiyor. Tabii ki bu işin profesyonel olmayan insanların bunları okuyup anlaması da çok zor. İşte dediğim gibi işte veri toplama zorlukları var. Bir diğer husus, böyle çalışmaları yapmakta da zorlanabilirsiniz. Çalışma maliyetleri yüksek hakikaten. Ve örnek veriyorum, Türkiye için konuşayım. Türkiye'de araştırma bütçelerini daha çok insanlar ürün geliştirilecek projelere harcamak istiyorlar. Siz bir gıda katkı maddesinin kötü olduğunu bulmanız bir ürün değil. Dolayısıyla TÜBİTAK'ın
birçok projesine başvuramıyorsunuz böyle bir şey çalışmak istiyorsanız da. 1001, 1003 dediğimiz yüksek bütçeli projeler var. Bu projelerde de açıkçası direkt adam yazmış zaten. Ar-Ge'ye dönecek, teknolojik sorunları çözecek şeyler getirin karşıma diyor. Mesela size yine glutenden örnek vereyim. Ben glutenle bir araştırma yapmak istiyorsam 500 gram gluten 38 euro. Türkiye'deki mevcut kurla bir şişe gluten almanın maliyeti bu kadar yani. Ve diyelim hayvan deneyi yapacaksınız glutenle. Atıyorum elinizde otizmli fareler var. Bu otizmli farelere ben gluten verdiğimde otizmleri kötüleşecek. Gluteni diyetlerinden çıkardığımda otizmleri iyileşecek diye bir çalışma yapmak istiyorsunuz. Böyle çalışmalar var bu arada da. Belki de o hayvanların her bir tanesi için bunlardan bir şey kullanmanız gerekecek. Bir sürü hayvanla çalışacaksınız. Yani literatürün oluşması maalesef zaman istiyor. Ve bugün henüz çoğu gıda katkı maddesi için bu zararlıdır, bu kötüdür diyecek noktada değiliz. O kadar net görünenleri de büyük oranda zaten yasaklanmış durumdalar. Bu konuda dediğim gibi kanunlarımız, tebliğlerimiz iyi. Bu konuda çalışılmıyor mu? Tabii ki de çalışılıyor. Ben sadece Food Additives diye PubMed bilmeyen arkadaşlarım için söyleyeyim. Sağlık bilimlerinde bilimsel makalelerin bulunduğu bir arama motoru. Google gibi düşünebilirsiniz. En geniş arama motoru da budur. Sadece Food Additives yazdığımda 325 bin civarı sonuca ulaştım. Sadece food yazdığım için çok fazlası çıkmış olabilir ama burada belki de 100 bin civarı makalenin bu kadar katkı maddeleriyle alakalı olma ihtimali var yani. Dikkat ederseniz yıllar içerisinde bu konuya olan ilgi de artmış durumda. Şu son yıllardaki düşüşü de Covid'e bağlayabilirsiniz. Çünkü herkes Covid çalışmaya başladı. Ve ilginçtir, daha çok gıda katkı maddelerini alerjilerle, çocuk sağlığıyla filan beraber görüyorsunuz. Hipersensitivite de aslında alerji demek. Biraz buraya bakmak istedim. 2019 tarihli bir tane derleme buldum. Hani o piramidin en tepesindeki en kanıt düzeyi yüksek makalelerden birini buldum ve oradaki direkt araştırmacılarım vardı. Sonuçlara bakayım dedim. Diyorlar ki görülen hasta sayısının yoğunluğuna rağmen yani günümüzde alerjiler çok görünüyor. Gıda katkı maddesi kaynaklı alerji sayısı az. Hakikaten az. Bunun kanıtlanmışı az. Ve ortaya çıkan rahatsızlıkların başka bir rahatsızlığa bağlıyken gıda katkı maddelerinin suçlandığı durum da çokmuş. Yani örnek veriyorum. Astımlı bir birey geliyor. Daha belki astımı kişinin şey yapılmamış, tanılanmamış, sen astımsın denmemiş. Ama işte çocuğumuz dün çikolata yedi. Çikolata yedikten sonra nefes daralması geçirdi diyorlar. Ve çikolata gıda katkı maddesini kolayca suçlayabiliyorlar. Vücudu etkileyen tek faktör gıda katkı maddesi değil. Giydiklerimiz, kullandıklarımız, birçok kimyasal var. Özellikle şampuanlar, bakım ürünleri, yani kıyafet alerjileri olan çocuklar biliyorum. Tüm faktörler varken besin suçlamak her zaman daha kolay. Öyle söyleyeyim. İyi fizik muayene, yani iyi değerlendirmesi lazım hastanın ve detaylı bir diyet öyküsü almak alerjini belirlemekte oldukça önemli. Bunun çok iyi yapılmadığı durumlar olabiliyor. Dediğim gibi. Alerjiye yatkın gruplarımız varsa eğer, yani halihazırda alerjisi olan bireylerimiz varsa, halihazırda otoimmün hastalığı olan bireylerimiz varsa, bunların gıda katkı maddelerine de bir alerji geliştirme ihtimalleri her zaman daha yüksek. Genel olarak çoğu hastalık için bu şekilde söyleniyor. Bu nedenle etrafımızda böyle bireyler varsa muhakkak onlara gıda katkı maddesi olan ürünleri tüketme konusunda da bir tık daha dikkatli olmalarını önermenizde fayda var arkadaşlar. Risk altındaki bu bireyleri, risk altındakinden kastım o, eğitmek de önemli. Ve sebepsiz yere yaşadığımız kaşıntılar varsa, kızarıklıklar varsa, rahatsızlıklar varsa, zayıf da olsa bu durum, yani gıda katkı maddesi kaynaklı bir alerjimiz olabilir. Alerjiyi şöyle düşünmek lazım her zaman. Mesela çölya da böyle düşünmek lazım. 1000 insandan 999'unun sağlığını ömrü boyunca asla etkilemeyecek bir bileşeni sizin vücudunuzdaki bağışıklık sistemi büyük oranda da sebebini de bilmeyebilirsiniz. İdiopatik denir buna. Hastalıkların sebebi bilinmiyorsa birçok hastalığın idiopatik ortaya çıkması söz konusudur. Otoimmünitede zaten çok fazla hastalık bu yüzden ortaya çıkıyor diye de bir sebep belirtilemiyor ama idiopatik olarak
sizin bağışıklık hücreleriniz bu bileşene reaksiyon gösteriyor olabilir. Bu nedenle böyle bir durumumuz varsa muhakkak bence detaylı bir diyet defteri tutup, yani ben örnek veriyorum, kaşıntım var ve ara ara geliyor ve sebebini kesinlikle bilmiyorum ya. Bir hafta 2 hafta bir tane besin defteri, diyet kayıt defteri tutup bunu yedim, bugün kaşıntım oldu, bunu yedim, bugün olmadı gibisinden detaylı bir analiz yaptığınızda bunu hekiminize, diyetisyeninize götürdüğünüzde böyle bir alerjiniz varsa ortaya çıkması da söz konusu yani. Şimdi hepsini konuşamayacağız dedim. Ama bir tanesi için sizi uyarmak istiyorum açıkçası. Önceki sunumlarda da böyle yaptım. Çin tuzu dediğimiz bir gıda katkı maddesi var. Monosodyum glutamat diye de geçer. MSG olarak da bilinir. Baş harflerinin kısaltması E621. Şimdi bu Çin tuzu aslen Uzak Doğu'ya has bir gıda katkı maddesidir. Bir baharat gibi düşünebilirsiniz. Umami dediğimiz bir tattan sorumludur. Tatlı, ekşi, bitter ve acımtırak tadın, yani tatlı, ekşi, bitter ve tuzlu tadın dışında 5. bir temel tat olarak bilinir. Özellikle Japonya'da çok fazla kullanılır. MSG bu tattan sorumlu ve besin tadını oldukça geliştiren aslında bir yapı. Şimdi umami'nin tek kaynağı Çin tuzu değildir. Örneğin salamura yaptığınızda da bir umami ortaya çıkarırsınız. Çeşitli pişirme yöntemleri de bir umami ortaya çıkarır. Elinizdeki besin kalitesi çok önemlidir ama Çin tuzu bu umami'yi yapay olarak sağlamanızı sağlıyor. Besin tadını geliştirir ama ciddi manada da bağımlılık yaptığına dair yayınlar var arkadaşlar. Ve sodyum içeriği nedeniyle hipertansiyon için de önemli bir risk faktörü. Şimdi ben sodyumun hipertansiyon için kötü olduğunu biliyorum. Tuzun kötü olduğunu biliyorum. Türkiye'de tuz tüketimi yüksek bu arada. Sağlık Bakanlığı ve tahmin ediyorum Milletin Bakanlığı ile beraber çok fazla proje yapıldı. Bu konuda tuzları azaltalım, masalardan kaldıralım, okullara eğitim verelim, insanlara eğitim verelim diye. Böyle bir noktaya da geldik. Olumlu gelişme var toplumumuzda tuz konusunda. Ve sizin hiç tuz olduğunu dahi bilmediğiniz bir ürünle de ekstradan sodyuma maruz kaldığınız bir durum oluşturuyor ve bağımlılık yapıyor. Bu nedenle bebek mamalarına eklenmesi yasaktır Çin tuzunun. Çünkü Çin tuzu koyarsanız mamaya çocuk asla diğer mamayı yemez. Sonra ek besini geçirmekte de ciddi manada zorlanırsınız. Bu nedenle Çin tuzu için etiket okumada dikkatli olmanızı, fast food'larda dikkatli olmanızı, bizim boş enerji kaynağı dediğimiz besin grupları var. Paketli gıdalar, işte hamburgerdir. Yani size enerji veriyor. Örnek veriyorum. 600 kalorilik bir öğün tüketiyorsunuz. Ama bununla beraber vitamin gelmiyor, mineral gelmiyor, posa gelmiyor. Bunlara biz boş enerji kaynağı diyoruz. Mesela patates kızartması. Patatesi o şekilde kızarttığınız zaman kızartılmış yağlı bir nişastadan başka hiçbir şey yemiyorsunuz. Ve o öğününüzde vitamin olmuyor, mineral olmuyor, posa olmuyor. Ve üstüne bir de siz bunları daha çok tüketin diye Çin tuzu koyuyorlar. Bu nedenle Çin tuzuna dikkat etmenizi öneririm. Çok fazla regülasyona da tabi tutulacak bir pozisyonu da yok çünkü kimyasal gibi olmadığı için. Fast food ürünlerinde Çin tuzuna dikkat ediyoruz. Totale geldim. Ben size çok net sonuçlar söyleyemedim. Şu iyidir, bu kötüdür diyemedim. Ne yapacağız? Bir kere arkadaşlar biz 2022'de yaşıyoruz. Bilgi inanılmaz derecede çok. Bu devirde artık biliyor olmanın hiçbir faydası yok. Bu devirde eğitimli beyin olup bilgiyi işlemek gerekiyor. Eğitimli beyin olabilmeniz için de muhakkak hocalarınız eğitim sistemini değiştiriyorlar, geliştiriyorlar, çalışıyorlar ama sizin de üstünüze düşen bazı boyutları var. Bunun birincisi dijital okuryazarlık. Sizin doğru kaynaklardan doğru bilgiyi edinebilir olmanız gerekiyor. Doğru bilimsel kaynakları, mevzuatları, tebliğleri okumanız gerekiyor. Bir diğer husus etiket okuma. Aldığınız ürünün üstündeki etiketleri okuyabilmeniz, aynı ürünün başka bir markasıyla karşılaştırabilmeniz gerekiyor. Yani örnek veriyorum, karşınızda 3 tane, 4 tane mayonez var. Ve siz bu mayonezlerin hepsinin lezzetinde aşağı yukarı aynı olduğunu düşünüyorsunuz. Arkayı çevirdiniz. Bir tanesi çok kaçınmış gıda katkı maddesi koymaktan. Son kullanma tarihini daha kısa yazmış mesela. Fiyatı 3-5 lira daha pahalı. Diğerinin gıda katkı maddeleri var. Bunu mu tercih edeyim, bunu mu tercih edeyim?
Ben olsam arka taraftaki o gıda katmanına bir bakarım. Bunlar hakikaten zararlı şeyler mi? Doğru bilimsel kaynaklara baktığımda küçük de olsa bir cevap alırım. Artık tamam, belli şeyler okumak için o alanın profesyonel olmak gerekiyor. Bunun çok farkındayım ama anlaşılabilir düzeyde artık bilgi edinebiliyor. İnsanlar YouTube'dan yazılımcı olabiliyorlar. İnsanlar YouTube'dan tamirci olabiliyorlar. Arabalarını söküp takıyorlar sadece izledikleri videolarla. Ben bizim alanımız içinde bilimsel kaynakların hepsinin doğru bir kafa ve doğru bir mentaliteyle okunduğunu, anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Belirli sorunlarımız varsa, bir alerjilerimiz, bir şeylerimiz olduğunu düşünüyorsak, bir diyet günlükleri tutup bir kendi beslenmemizi inceleyip onu derinle inmemizde bir fayda var. Kendin pişir, kendin ye tabii ki de önemli. Siz dışarıdan alacağınız bir hamburger köftesiyle bir sürü monosodyum glutamata, Çin tuzuna maruz kalana kadar kendi evinizde yaptığınız ekmeğin arasına kendi evinizde yaptığınız köfteyi koyduğunuzda aynı ürünü, ki sağlık açısından da daha iyi bir tercih bu arada, da daha güvenli bir şekilde yiyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bizim ister istemez güvenilir gıda işletme marka tercihinde de bulunmamız lazım. Tarım Bakanlığı bu konuda bence iyi çalışıyor. Hemen hemen yılda 3 kere 4 kere ifşalarda bulunuyorlar. Marka marka açıklıyorlar. Bunları muhakkak takip edin. Genelde şunu göreceksiniz. Çok büyük markalardan çok büyük problemler ortaya çıkmıyor. Bazı markalar gerçekten sağlığa dikkat ediyorlar. Sağlıkla alakalı çalışmalar yapıyorlar. Bu yönde bu işin bir parçası olmak istiyorlar. İşte güvenilir gıda, sürdürülebilir gıda gibi. Ama daha merdiven altı işletmeler daha problemli olabiliyorlar ve tüm bu dediklerimin de farkında olarak bilgiyi işleyip incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu kolay bir süreç değil. Bunun çok farkındayım. Ama belirli projelerin içine girmiş, belirli yapıların içinde bulunuyorsanız bu yola zaten başvurmuşsunuzdur. O nedenle konu her ne olursa olsun farkındalığında iyi bir düzeyde olmanız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Benim anlatacaklarım aşağı yukarı bu kadar. Sorularınız varsa alabilir. Sohbet tarafına da yazabilirsiniz bu arada. Yusuf Hocam. Şimdi çok güzel kullandınız. Sesim yankı yapıyor. Ben de güzelcemi de bilemedim. Avrupa Birliği Komisyonu konseyine göre yapılanma hazırlanmıştır Türk Gıda Kodeksi dedik 2008'de. Ama Avrupa'daki ürünlere baktığımızda içindekiler kısmında çok az katkı maddesi görüyoruz. 3-4'ü bulursa bile ilginç oluyor. Ama bizde ondan aşağı değil. O zaman bize kontrol mü yeterince yapılmıyor acaba? Sanki biraz şöyle, bunun az çok ben ekonomiyle de ilişkili olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi belirli bir satın alma gücüne sahipse ülkeniz, insanlar çok daha az gıda katkı maddesiyle daha maliyetli şeyler üretebilirler. Bir şekilde daha uygun gıda da vermeniz lazım insanlara ve bu nedenle gıda katkı maddesinin sayısı da artıyor. Şimdi tek başına inceleniyor gıda katkı maddelerinin üst limitleri açıkçası. Ama 8-10 tanesini bir araya koyunca bazı sinerjistik sağlık zararları da oluşuyor mudur? Hani işin o boyutu biraz şey yani. Teferruatlı açıkçası. Bu da çalışılmamış olan bir konu o zaman. Yani böyle şeylerin sinerjilerin çalışmak çok kolay değil. Biyoaranın, biyoeşdeğerlik dediğimiz bazı kavramlar var. Dolayısıyla hani şu an için şu anki bilgimizle çok fazla o şekilde yorum yapabileceğimizi ben düşünmüyorum. Ama bunun daha çok şahsen ekonomiyle alakalı olduğunu düşünüyorum yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka sorusu olan var mı? Tamam herhalde.
Herhalde, herhalde tamam. Ben teşekkür ediyorum kendi adıma sabırla dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz Yusuf Hocam. Önemli. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Benim zaten okulun web Teşekkür sitesinde mailim de var. Aklınıza takılan bir şeyler olursa oraya bir mail atarsanız her an cevaplamaya da gördüğüm takdirde. Gene de ben gözden kaçırıyorum böyle şeyleri ama hazırım yani arkadaşlar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben kaydımı kapatıyorum. Çok teşekkür ederiz Yusuf Hocam. Gerçekten çok Rica güzel. ederim. Elinize sağlık. Görüşmek üzere hocam. Size de yoğunluğunuzda kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Umarım öğrenci arkadaşların ilgili olanlarını burada da görürüz üniversite sürecinde. İnşallah.